Gelin bugün 13. yüzyıla gidelim ve entelektüel bir devle tanışalım. Albertus Magnus. Kendisi aynı anda hem filozof, hem bilim insanı, hem de bir ilahiyatçıydı. Gerçekten de olağanüstü bir zihin. Haydi, onun dünyasına doğru bir yolculuğa çıkalım. Albert'in kim olduğunu anlamak için belki de önce başkalarının onun hakkında ne söylediğine bakmak lazım. İşte bu sözler onun doğayı gözlemleme dehasının ve kendi zamanının ne kadar ilerisinde olduğunun en net kanıtı aslında. Peki bu yolculukta rotamızda neler var? Önce Albert'in kim olduğuna ve şu meşhur evrensel doktor unvanını nasıl kazandığına bakacağız. Sonra onun dünyayı nasıl bambaşka bir gözle gözlemlediğini göreceğiz. Ardından en büyük mücadelesine, yani inanç ve aklı bir araya getirme çabasına tanık olacağız. Tabii ki bu yolda karşılaştığı sert eleştirileri de unutmayacağız ve en sonunda günümüze bıraktığı o kalıcı mirası konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Ve ilk durağımız evrensel doktor. Gelin Albert'in içinde yaşadığı dünyaya bir göz atalım ve ona bu inanılmaz ünvanı kazandıran şey ne olduğunu anlayalım. İşte karşınızda Albertus Magnus. Düşünün, 13. yüzyıldayız, felsefe ve inancın kıyasıya tartışıldığı skolastik dönemin tam ortası ama Albert tüm bu tartışmaların çok ötesinde bir figürdü. Çünkü onun en büyük yeteneği birbirinden apayrı görünen alanları tek bir potada eritebilmesiydi. İşte o meşhur ünvanı da buradan geliyor. Doktor Universalis, yani evrensel doktor. Bir an için düşünün, bir insana neden böyle bir lakap takılır ki? Çünkü onun entelektüel merakının gerçekten bir sınırı yoktu. Astronomiden biyolojiye, felsefeden o dönemin kimyası sayılan simyaya, aklınıza gelebilecek her alanda kalem oynatmış, fikir üretmişti. Bu zaman çizelgesine baktığımızda şunu çok net görüyoruz. Albert sadece bir odada oturup kitaplar yazan bir alim değildi. O sürekli hareket halindeydi. Bir öğretmen, bir lider, hatta bir diplomattı. Almanya'dan çıkıp Avrupa'nın entelektüel kalbi olan Paris'e gitmiş, Köln'de barış görüşmeleri yapmış, kısacası ayak bastığı her yere kendi entelektüel damgasını vurmuştu. Şimdi Albert'in belki de en devrimci yönüne geliyoruz. Onu çağdaşlarından ayıran o eşsiz yöntemi, doğrudan gözlem yapmak. O dönemde çoğu bilgin doğruları sadece eski metinlerde ararken Albert bambaşka bir şey yaptı. Onun mottosu çok basitti aslında. Dışarı çık ve kendi gözlerinle gör. İşte bu pratik ve meraklı yaklaşım onu modern bilimin ilk habercilerinden biri yaptı. İşte size bu yöntemin somut bir örneği. Albert, kaya kristallerinin nasıl oluştuğunu öğrenmek için eski kitapları karıştırmak yerine dağlara tırmanıp bizzat gözlem yapıyor. Bu, o dönem için gerçekten inanılmaz bir adımdı ve bilimsel yöntemin ilk tohumlarından biriydi. Ama işin ilginç yanı şu ki, Albert'in dünyası sadece bilimsel gözlemlerden ibaret de değildi. O, aynı zamanda bir tarihçi gibi davranarak yaşadığı çağın halk inançlarını, hatta batıl inanışlarını bile titizlikle kaydetti. Bu da bize onun ne kadar karmaşık bir figür olduğunu gösteriyor. Bir yanda bilimin öncüsü, diğer yanda kendi çağının bir tanrı. Bu anekdot ise Albert'in Mineraller kitabından ve gerçekten müthiş. Düşünsenize, dönemin en güçlü hükümdarlarından biri. İmparator II. Frederick bir halk hikayesinin doğru olup olmadığını anlamak için bir deney yapıyor. İşte bu Albert'in savunduğu ruhun ta kendisiydi. Sadece inanma, git ve kendin dene. Şimdi Albert'in entelektüel yolculuğunun zirvesine, yani onun en büyük ve en tartışmalı projesine geliyoruz. İki farklı düşünce dünyasını bir araya getirme çabasına. Bir anlığına durup düşünelim, bu ne kadar devasa bir görev. Bir tarafta pagan olarak kabul edilen antik Yunan filozofu Aristoteles'in mantık ve gözleme dayalı felsefesi, diğer tarafta ise Orta Çağ'ın sarsılmaz Hristiyan inancı. Albert, imkansız gibi görünen bir işe kalkıştı. Bu iki dünyayı birleştirmek. Ve başardığı şey, bakın burası çok önemli, tarihte bir ilkti. Ondan önce hiç kimse Aristoteles'in bütün eserlerini yorumlama cüretini bile gösterememişti. Bu muazzam çaba Aristoteles'in engin bilgisinin kapılarını Batı dünyasına sonuna kadar açtı ve gelecek yüzyılların düşünce yapısını kökünden değiştirdi. Sadece şu listeye bir bakın. Doğa, felsefe, metafizik, psikoloji, biyoloji, astronomi, etik, simya, evrensel doktor unvanını neden sonuna kadar hak ettiğini anlamak hiç de zor değil mi? Bu kadar farklı alanı tek bir zihinde birleştirebilmek gerçekten hayranlık uyandırıcı. Tabii ki böylesine anıtsal bir projeyi herkes bir zafer olarak görmüyordu. Şimdi yolculuğun çatışma kısmına, yani Albert'e yöneltilen o sert eleştirilere bakalım. Ve işte sahneye en büyük entelektüel rakibi çıkıyor. Roger Bacon. Bacon için Albert,
felsefi yoldan çıkaran isimsiz bir ustadan başka bir şey değildi. Bu sadece iki alimin kavgası değil, bilimin geleceğine dair iki farklı vizyonun amansız çarpışmasıydı. Aralarındaki temel farkı şöyle özetleyebiliriz. Albert, her bilimi kendi içinde, kendi kurallarıyla inceleyelim diyordu. Bacon ise buna şiddetle karşı çıkıyordu. Hayır, önce bütün bilimlerin ortak temeli olan matematiği ve deneysel bilimi anlamalıyız, yoksa yaptığımız her şey eksik kalır. Bacon'ın bu sözleri gerçekten çok sert. Aslında şunu söylüyor, Albert'in inşa ettiği o devasa bilgi binası çok görkemli görünebilir ama temeli sağlam değil. Bu yüzden er ya da geç yıkılacak. Bu aralarındaki entelektüel savaşın ne kadar ciddi olduğunun bir kanıtı. Peki tüm bu tartışmaların sonunda geriye ne kaldı? Şimdi Albert'in Batı düşüncesi üzerindeki o silinmez izlerine bakarak yolculuğumuzu tamamlayalım. Tüm eleştirilere rağmen Albert'in mirası gerçekten devasaydı. 1. Bilime gözlemciliği ve deneyi soktu. 2. Aristoteles'i Batı düşüncesinin merkezine yerleştirdi ve belki de en önemlisi 3. Öğrencisi Thomas Aquinas gibi bir dehayı yetiştirdi. Bakın bu sonuncusu tek başına bile tarihin akışını değiştirmeye yetti. Sonuç olarak Albert'in en büyük mirası kurduğu o köprüdür. İnançla aklın, dinle bilimin birbirinin düşmanı olmadığını, aksine bir arada var olabileceğini gösterdi. Ve işte bu köprü Avrupa'yı Orta Çağ'dan alıp Rönesans'a ve bilimsel devrime taşıyan entelektüel zemini hazırladı. Ve bu hikayeyi kışkırtıcı bir soruyla bitirelim. Albert, bilimi, felsefeyi ve inancı bir bütün olarak görmeye çalıştı. Peki ya biz? Her şeyin küçük parçalara bölündüğü, herkesin sadece kendi dar alanına odaklandığı günümüz dünyasında bu alanları birbirinden ayırarak acaba neyi kaybettik? Belki de Albert'in o bütüncül bakış açısını yeniden hatırlamanın zamanı gelmiştir.